rahatlıkla bir adımda ülke değiştirebiliyorsunuz. Burada servet yatıyor şu anda. Bu yerin altında şöyle dikkatli baktığımızda nüfusun %95'i de erkek. Değişik evlenemiyorlar dedi. Birçok yere ücretsiz girebiliyorsunuz. Isındı. Mahvoldum yani. Herkese merhaba. İtalya'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. İtalya ile ilgili çok ilginç bilgiler paylaşacağım. Şu anda Roma'nın en meşhur yerlerinden bir tanesi olan Trevi Çeşmesi, yani bizim bildiğimiz adıyla Aşk Çeşmesi'nin oradayız. Yılda milyonlarca turistin dilek dilediği bir yer burası. Çok şanslı bir insan olduğum için temizlik anına denk geldik. Şu anda temizlik yapılıyor. Efsaneye göre burada bozuk para attığınızda dilekleriniz kabul oluyor. Birinci bozuk parayı attığınızda İtalya'ya geri döneceksiniz. İkinciye attığınızda İtalya'ya geri döneceksiniz ve aşık olacaksınız. Üçüncüye attığınızda İtalya'ya geri döneceksiniz. Aşık olup evleneceksiniz. Anlamları buymuş. Tabii ki çok farklı yorumlar var bununla ilgili. Şu an erken saatte geldik. Hatta temizlik bile bitmedi ama kalabalık aynen devam. Buranın aşk çeşmesi olarak anılmasının sebebi de birçok aşk filminin burada çekiliyor olması. Biliyorsunuz Roma'nın da tersten okunuşu amor, yani aşk anlamına geliyor. Bozuk paraları böyle temizleyip topluyorlar. Aslında burada servet yatıyor şu anda. Gerçekten buradan toplanan para dudak uçuklatıyor. Toplamda yılda 1,5 milyon euro buradan toplanıyormuş. En turistik yerlerden bir tanesi. 3 tane kesişme yolunun ortası olduğu için adı da Trevi'ymiş. Yani adı zaten aslında Trevi ama aşk filmlerinden dolayı Aşk Çeşmesi olarak anılmış. Şeritlerle kapatmışlar. Kaç kişinin şansına denk gelir bilmiyorum. Dedim bakın ileride de gözüküyor zaten. Paraları bu şekilde topluyorlar. Sonra bir görüntüde görmüştüm. Paraların hepsini ayrı bir yerde toplayıp buradan taşıyorlarmış. Bu videoda da İtalya ile ilgili ilginç bilgileri sizinle paylaşıyor olacağım. Şansıma da tam olarak burada servet yattığını söylerken paranın toplandığı ana denk geldik. Trevi Çeşmesi'nden yola çıktık. Buradan yürüye yürüye önce Pantheon'un önüne, oradan da Vatikan'a geçeceğiz. Biliyorsunuz Vatikan İtalya'nın içerisinde bağımsız bir ülke. Hristiyanlık dininin, Katolik mezhebinin de merkezi yönetimi Vatikan'da. Şimdi birazdan sizinle beraber yürüyerek ülke değiştireceğiz. Restoranlar falan daha kapalı. Yediğim pizzayı keşke kaydetseydim. Mükemmeldi hatta. Neye göre çok pahalıydı. Bir dilimi çünkü 6 euroydu normalde. Turistik bir restoranda bile merkezi bir yerde oturduğunuzda pizza... Mesela burada, biz burada pizza yedik. Bir pizza 8 maksimum euroydu. 10 euro ama kocaman böyle pizza geliyor. Türkiye'de de şu an ucuz değil ki, 150 lira falan, 200 lira pizza. Aynen. Pantheon'un önüne gelmişken sırayı göstermek istiyorum. Şuradan başlıyor, buradan dönüyor, böyle devam ediyor. Gerçekten tam bir turistik şehir. Yılda 10 milyondan fazla turist ağırlıyormuş Roma. Çok fazla Türk turist de var değil mi? Kesinlikle ve çok mutlu oluyorum bundan. Farklı yerlerde bir de mesela burada çok takipçilerimizle falan karşılaştık. Aynen. Beni acayip mutlu etti. Evet. Öğrenciler çıkmış ayrı. Turla çıkan ayrı. Karı koca çoluk çocuk gezen ayrı. İşte tek gezen ayrı. Güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim size, yürürken mesela bir restorandan geçiyorsunuz, o masa varsa biri kesinlikle Türk aile. Ve bir yerde mesela şu sırada baksak kesin 5-10 tane Türk aile vardır yani. Pantheon'da gerçekten buradan bakıldığında da çok güzel ama bence kuş bakışı görüntüsü ayrı bir güzel. Özellikle tepesi, o göz şeklinde bulunması falan beni bayağı etkiledi yani. Ben tabii görüntülerden gördüm, buradan görmek mümkün değil de. Yolumuzun üzerinde de Piazza Navona'ya geldik. Burasının şekli yukarıdan bakıldığında stat görünümünde. 5000 yıl önce burada, bu yerin altında 5000 kapasitelik bir arena bulunuyordu. Atletizm için kullanılmış, at yarışları için kullanılmış. Bizdeki Sultanahmet'te Alman Çeşmesi'nin ve Dikiltaş'ın bulunduğu yer gibi aslında. Şöyle dikkatli baktığımızda yine de zaten o şekli anlayabiliyoruz. Burada bir yerde aşağıya gidildiğinde
stadın eski görüntüsünde görebiliyorsunuz. Biz şu anda saat geçe kalmamak için oraya uğramayacağız. Olabilirse eğer dönüşte uğrayıp göstermek istiyorum ama öncesinde Vatikan'ın giriş saatini kaçırmayalım. Çünkü kapıda büyük bir sıra bekliyordur muhtemelen. Pasaport yok, vize yok. Eğer İtalya içerisindeyseniz rahatlıkla bir adımda ülke değiştirebiliyorsunuz. O yüzden de kapısında büyük bir kuyruk oluyor. İşte Roma'nın gizli yerlerinde, yani çok bilinmeyen yerlerinden bir tanesi de burası. Piazza Novana'nın alt kısmını görmek istiyorsanız burada bir giriş var. Buradan aşağı indiğinizde tarihe küçük bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Burada da yine kuş bakışı görüntüsünü göstermişler. Bu da işte eski hali. Biz Vatikan'a geç kalmayalım. Eğer dönüşte olabilirse buraya da uğrarız. Hadi gidelim. Malum Vatikan'da büyük bir sıra vardır. Şeyma 2 gündür, 3 gündür her şey böyle tık 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 planladığı için plan harbiden çok güzel gidiyor. Bir yerlere gitmek için vakit kaybetmiyoruz. Yürüyoruz, çok yer görüyoruz. Yani bana kalmış olsaydı gelinle damadı da gördüm. yer görüp çıkardım. Ama harbiden güzel oldu. Bir sürü yer görmüş olduk. Çok yürüdüğümüz için de yoruluyor. O yüzden bir bank bir şey olunca ben direkt çöküyorum oraya. O ileride gösterdiğim yer var ya, oradan böyle aşağı doğru inip buranın eski kalıntılarını görebiliyorsun. Bir şey daha söyleyeyim. Ama vakit yok diye ben şu an hiç girmedim. Kameramancı hanım, bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Gerçekten söylediğin çok doğru. Kalacak yerinizi güzel ayarlarsanız her yere yürüme mesafesinde gidip gelebiliyorsunuz. Baksana, böyle adım başı kalıntıları görebiliyorsun. Çok güzel. Bu taraftan da giriş varmış galiba. Ben hep kendi videolarımda anlatıyorum. Sana ve takipçilerine de anlatayım. Maps.me adında bir uygulama var. Bunu indirip uygulamanın ismini yazarsın sen buraya. Bunu indirip ücretsiz bir şekilde, ya Google haritalar dışında bunu da kullanabiliyorsun. Google haritalar bir alternatif olarak, şimdi internette araştırdığın zaman direkt kaydet dediğinde Google Maps'ten kaydettiği için, yani Google haritalardan kaydettiği için daha pratik olabiliyor. Ama orada bazen yürüme yollarını falan göstermiyor ve bu otobüs seçeneklerini fazla göstermiyor, ama bu uygulama daha iyi. Kafe isimlerine kadar her şeyi böyle nokta atışı gösteriyor. Aynen. İndirin, işinize yarar. Reklam değildir. Yürü yürü daha Vatikan'a varamadık. Kahvaltı da yapamadığımız için bir tane böyle İtalyanların fix kahvaltısı olan cornetto aldık. Yani kruvasan. İçinde hiçbir şey yok. Sade 2 euro. İşte dünyanın en küçük ülkesine yaklaşmış bulunmaktayız. Metrekaresi 50 hektar gibi küçücük bir alana kurulmuş burası. Nüfusun %95'i de erkek. Vatandaşları Papa'nın bakanlığı ve muhafızlardan oluşuyor. Şapkamızı da artık çıkaralım. İtalya, Roma deyince sıra olmazsa olmaz. Yine karşımızda uzun bir sıra var gördüğünüz gibi. Bu sırada ben de sizle Vatikan'la ilgili ilginç bilgileri paylaşmış olayım. Vatikan mutlak monarşiyle yönetilen bir ülke. Dünyanın en küçük ülkesi. Vatikan'da özellikle Papa'nın korunmasından sorumlu olan, Rönesans dönemi kıyafetleri içerisinde gezen İsviçreli muhafızlar da dünyanın en küçük ordusu oluyor. 1929'da bağımsız bir devlet statüsü alan Vatikan'ın kendine ait bir bayrağı da bulunmakta. Bayrağında beyaz ve sarı dikey çizgiler, beyazın ortasında, tacın altında iki çapraz anahtarı şeklinde devletin arması bulunuyor. Vatikan'ın para birimi euro. Devlet kendi sembolleriyle madeni para basmakta. Uzun bir bekleyişten sonra sonunda Vatikan'a giriş yaptık. Buranın giriş normalde bu kadar zorlamamalı ama tabii ki siz dikkat edin. Bir tık daha öğle saatine yakın saatte gelmeyin. O yüzden aşırı sıcak. Güneş altında beklemek çok zorluyor. Aziz Petrus Bazilikası dünyanın en büyük Hristiyan kiliselerinden bir tanesi. Gerçekten bayağı büyük. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce. Bakın insanlar geliyor burada. Küçük bir postane var. Posta gönderiyorlar.
Dünyanın en küçük ülkesinden sevgilerle deyip herhalde. Ama tabii yani Hristiyanlar için ayrı bir önemi olabilir. Bu kim acaba? Girişte işte böyle bir sürü Augusto. hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Vatikan postası yılda yaklaşık 8 milyon mektup gönderiyormuş. Vatikan'ın vatandaşlığı seçilmiş kişilere veriyor. Öyle almak da kolay değil. Pasaportları da diplomatik pasaporta eşdeğer. Zaten nüfusları sayısı 1000'i görmüyor. En ilginç bilgilerden bir tanesi de burada eğer görebilirsek çekerim. İsviçreli muhafızların evlenmesi. Onlar bekar olarak galiba göreve başlayabiliyorlar. İsviçreli muhafızlarda görev almanın bazı olmazsa olmaz şartları da bulunuyor. Katolik ve İsviçre vatandaşı olmak, askerlik hizmetini yapmak, üniversite mezunu, 19 ve 30 yaşlarında olmak gibi. Aynı zamanda bekar olmaları gerekiyor. Gönüllü olarak İsviçreli muhafızlara katılmak için başvurabiliyorlar. Evlendikleri kadının üniversite mezunu olması gerekiyormuş. Ne diyorsun bu sorumluluk hakkında? Ya enteresan. Dünyanın en ufak ülkesi. 1000 nüfus ve nüfusun yarısı sanırım İsviçreli. Evet. İtalyanca konuşuluyor. İtalya'nın içerisinde. İsviçreliler muhafızlar olduğu için sayıları fazla. Vay be. Değişik, evlenemiyorlar mı dedin? Bekar olmaları gerektiğini okumuştum. Evlendiklerinde de evlenecekleri kadın üniversite mezunu olmalıymış. Enteresan. Hristiyan mı olmalı kesin? Onu görmedim. Ama öyledir herhalde. Vatikan vatandaşı olacaksın, Vatikan'da yaşayacaksın ki zaten evlense bile öyle dışarıdan başka bir kadın mesela buradaki muhafızla başka tür engeller varmış vatandaş olmasıyla ilgili. Dünya üzerinde boşanmanın mümkün olmadığı ülkelerden biri Vatikan, diğeri ise Filipinler. İtalya'da 1970'lerin başına kadar boşanma kurumuna mevzuatında yer vermeyen ülkelerden birisiymiş. Malta ise 2011 yılına kadar boşanmayı kabul etmeyen tek Avrupa Birliği ülkesi sıfatını taşıyormuş. Daha sonra yapılan referandumla beraber bu durum değişmiş. Bu ülkenin içerisinde otoyol yok. Sadece sokaklar ve caddelerden ibaret. Biz zaten Vatikan Müzesi'ne uğramadık. Oraya ayrıca bilet alıp girmeniz gerekiyor. Tekrar bir sıraya giriyorsunuz galiba arka tarafta. Ama biz girmedik. Yine de girenler güzel diyorlar. Peki Vatikan'ın dünyanın döndüğünü tam 359 yıl sonra kabul ettiğini biliyor muydunuz? Dünyanın güneşin etrafında döndüğü Vatikan'da 1992'de kabul edildi. Vatikan'a gelmişken Türk Papa olarak anılan Angelo Roncalli'den de kısaca bahsedelim. 1958-1963 yılları arasında Papa olan 23. John, 1935-1944'te Türkiye'de Vatikan'ı temsilen görev yapmıştı. Türkiye sevgisiyle bilinen ve Türkçe'de konuşan 23. John bu nedenle Türk Papa olarak anılıyordu. Bu arada her ayın ilk pazar günü birçok yer ücretsiz. Kolezyum, Vatikan Müzesi. Eğer ayın ilk pazar gününe denk getirirseniz birçok yere ücretsiz girebiliyorsunuz. Sadece bazı yerlerde önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyormuş eğer ayın ilk pazar gününe denk gelirseniz. Çünkü ücretsiz olduğu için aşırı bir kalabalık oluyor ve o yüzden de rezervasyon yaptırılması gereken yerler varmış. Eğer siz de Roma'ya geliş tarihinizi ayın ilk pazar gününe de denk getirirseniz birçok yere ziyaret edebilirsiniz. Biliyorsunuz Roma, İtalya'nın Lazio bölgesinin başkenti. Vatikan da Roma'da yer aldığı için Roma iki devletin başkenti olarak da biliniyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Vatikan olunca bu ülkenin tamamı da UNESCO'nun koruması altında. Şimdi buradan Trastevere bölgesine gideceğiz. Birazcık da oradan bahsedeyim. Sonra herhalde videoyu kapatmış olurum. Hadi devam edelim. Trastevere yürüyoruz ama hava çok iyice ısındı. Mahvoldum yani. Şimdi burada en güzel şeylerden bir tanesi, diğer videoda bahsetmiştim. 2500 tane fazla çeşme bulunuyormuş. O yüzden hiçbir yerden su almanıza gerek yok. Buradan direkt içebiliyorsunuz. Şöyle kapattığınızda da zaten şuradan çıkıyor. Buradan da
güzel. Normalde çünkü sular 1 euro, 1 euro. Bu kadar sıcakta su da yetmiyor. Su taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Güzel. Şimdi Trastevere bölgesine geldik. Konaklama yerlerine bakarken galiba burası konaklamak için en ucuz bölgelerden bir tanesi, ama yorumlara mutlaka bakın çünkü bu bölge çok hareketli oluyormuş. Özellikle akşam bayağı eğlenceler falan oluyormuş burada. Restoranlar burada, insanlar genellikle akşam yemeğine buraya geliyorlar falan filan. O yüzden bu sefer de çok gürültü sizi rahatsız etmesin, yani eğer çok gürültülü bir yer istemiyorsanız. İşte çok tatlı böyle yan yana kafeler var. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda, rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu da beğenirseniz, kanala abone olursanız mutlu edersiniz beni. Valla çok yoruldum, artık konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın.